ve onu Türkiye'ye tekrar getiren Berke Bakay. Amerikan Rising Phoenix kulübünün sahibi kendisi ve siz de tekrar hoş geldiniz. Dün Galatasaray tekrar Drogba'ya kavuştu. Malatyaspor maçında muhteşem bir atmosfer vardı. Çok özlemiş taraftar Drogba'yı. Sahaya çıktı, taraftarı selamladı. Neler söyleyecek, neler hissetti bize anlatabilir mi acaba? Tabii sorayım kendisine. So welcome to Istanbul. Thank you. It was an amazing atmosphere yesterday. The fans really missed you. I miss them too. It was very obvious. So they like to know your feelings. What did you feel like? How was it to be back there? It's like I said. As soon as I came to the stadium, I felt like I had a game, so I had to go and get ready, and I wanted to play because of the atmosphere and then all the memories that we had together, and you could see when I step on the field is, you know. Yani atmosfer ve oradaki bütün yaşadıkları o kadar kuvvetli duygulardı ki diyor. Sahaya girdiğim zaman sanki formayı giyip çıkıp oynayacakmışım gibi hissettim. O kadar ben de özlemişim. Ben de onları çok özledim diyor. Evet, formaya giyeceğim demişken Fatih Terim'le de bir sohbeti vardı. Bedavaya oynarım dedi. Onu da açıklayabilir mi? He's asking about your conversation with Fatih Terim. I told him, coach, give me 1 year. Evet, bir sene çıkıp oynarım diyor. Evet, Fatih Terim'le de sahada sarıldılar. Fatih Terim onun elini kaldırdı. Drogba Fatih Hoca'nın elini kaldırdı. Fatih Hoca için neler söylemek ister, neler hissediyor onun için? A very special course, bond. of course. He's wondering what your feelings about him. No, he's someone that I respect a lot, and you know, from the first day when we came and the way he treated me, he made me feel special. You know, and talking to me, asking me what I want, and giving me the opportunity to come in Galatasaray. I think it's an experience that I will never forget. And come on, he's Mr. Imperator, and that's why, you know, people were like, "Oh, Didier Drogba," and then I said, "Okay, it's him, you know, it's him. If he wasn't with his decision, maybe I would not play in this club." So that's why I wanted to recognize that. Yani zaten ne diyebilirim ki, insanlar Didier Drogba diyor ama ben de imparator diyorum, o yüzden onu çıkarttım. Belki de olmasaydı ben burada bu fırsatı bulamayacaktım, oynayamayacaktım diyor. Yani kendisi sadece çok sevdiğim değil, aynı zamanda çok saydığım bir hoca diyor. Çok iyi ilişkisi olduğundan bahsetti. Ve yani çok mutluydu tabii onunla yine öyle bir özel bir ilişkiyi tekrar yeniden bir arada olmaktan çok mutluydular. Peki Fatih Hoca demişken birçok yıldız teknik direktörle de çalıştı, önemli adamlarla çalıştı. Fatih Hoca'yı ayıran diğer teknik direktörlerden en önemli özellik ne kendisi için? I think there's not much difference. You know what is what is a pattern that I always see with them is that they know how to deal with personalities, and they know how to win. You know, so everywhere they go, they will win for sure because they have this. It's like in their DNA. It becomes a good habit, and yeah, those two things for me make a big difference. Yani DNA'larını işlemiş bir kazanma isteği ve arzusu, nereye giderlerse gitsinler onlara başarıyı getiriyor diyor. Yani Fatih Hoca'yı da bu grubun içine koyuyor ve ikinci söylediği özellik de yani futbolcuları çok iyi tanıması ve belki de bir sorun olmadan karakterlerini iyi bilmesi ve öngörmesi bazı şeyleri. O bakımdan Fatih Hoca'yı ayırıyor diğer hocalardan. Peki geleceğe dair planları arasında tekrar Galatasaray'a gelmek, teknik adamlık yapmak veya Fatih Hoca ile birlikte çalışma isteği var mı? Well, to come back, I think I will always come back here and to work with Fatih Terim. I think I don't need to be in Galatasaray to try to give him some advice, you know, on players. If he needs me, he knows. Sure. You know, we already spoke about that many times. You know, he called me and he asked me, "Oh, what do you think about this guy?" And then I give my advice, and then he decides. I think that's also a way to contribute to the success of the club. You know. Yani zaten Fatih Hoca ile özel bir ilişkimiz var. Sürekli oyuncular hakkında zaten konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz ileride diyor. Yani benim official olarak çalışmamın şart değil böyle bir ilişki olması için. Türkiye'de çok daha sık bir şekilde gelmeye de devam edeceğim onun haricinde diyor. Yani Galatasaray'da ileride teknik adamlık yapmak ister mi? One day would you like to be coach at Galatasaray? He's asking. Well,
it's going to be difficult because I'm committed to Phoenix Rising. And, first of all, I need to do my coaching badges. To think about becoming a coach, I need to do my coaching badges. And for now, it's not something that I'm, into. I'm taking, I'm enjoying my retirement, traveling the world, attending some conferences and making some moves for my foundation. So, for 20 years I was focusing on football. Now I need to focus on what matters to me also, which is my foundation and all these things. Yani biliyorsunuzdur zaten Didier'in önemli bir derneği var. Özellikle çocuklara çok yardımcı olan. 20 yıllık aktif futbol yaşantımdan sonra özellikle bu derneğim için diyor. Daha da vakit harcamak ve çaba göstermek istiyorum ama ileride bu antrenör olmak için gerekli kurslarımı da bitirdikten sonra neden olmasın diyor yani. Çok güzel. Peki Galatasaray'a 2012-2013 sezonunda gelmişti ve çok büyük olay olmuştu gerçekten. Çok büyük sevgi gösterileri vardı. Çok da sevildi Türkiye'de. Keşke daha önce Galatasaray'a gelseydim diye bir hisse kapılmış mıydı? Yeah. I actually yesterday I had that feeling. I was like, what if I came earlier? And what if I stayed longer? Because when I see Nando Muslera there, Selçuk, they're my friends, and Semi, so it's, I'm happy to see them. So I was thinking, what if I stayed there? And but also, I really believe in God, and I think He does what is best for me. Yani dün de diyor aynı sorduğunuz soru benim de And I would have içimden never geçti. met you, and I would have never been in Phoenix. So Evet, yani dün de benim aklımdan geçti. Ya birazcık daha evvel gelebilmiş olsaydım veya daha uzun kalabilseydim. İşte Selçuk'u, Semih'i, Muslera'yı gördüm. Onlar da benim yakın arkadaşlarım. Bunların hepsi aklımdan geçti diyor ama benim Tanrı'ya inancım yüksek. Her şeyimde bir sebepten dolayı olduğuna inanıyorum. Belki de öyle olmasaydı beni kastederek seninle de tanışmamız daha farklı olabilirdi diyor. O yüzden yani güzel anılarla ama tabii daha da uzun. Yani o sevgiyi 1,5 sene ben de aramızda konuşmamızdan biliyorum. Biraz kısa bir zaman Peki ama. erken ayrıldığını düşünüyor mu Galatasaray'dan? 1,5 sezon kaldı. I could have stayed because I was really enjoying and coming after a few months, winning the league, winning the Super Cup, winning the Turkish Cup, and playing some big games, with the team in Champions League. I would have loved to be here and to win the 20th championship. Evet, That's my biggest regret actually with Galatasaray. yani en çok üzüldüğüm o 4. yıldızı taktığımız 20. şampiyonlukta burada olmadığım diyor. Tabii ki de daha fazla kalmak isterdim. Çok önemli maçlar, güzel günler geçirdik diyor. Ama işte söylediği gibi o 4. yıldız aklında kalmış. Peki Galatasaray'da en unutamadığı gol hangisi? There's two. For me, there's two. Like I said, the one in Akhisar. For me, this goal is everything. The atmosphere. I came a few days before that. Coming from China, coming from African Cup, where fitness-wise I wasn't so good, and then the coach asked me, "You want to play?" I said, "Start on the bench. Yes. 20 minutes, we win. Bye bye." And that's exactly how everything went. You cannot see, but I went crazy. I was very emotional that day. So this one and Real Madrid, because I thought that the stadium was gonna explode, man. Seriously. 2 tane var, bir tane seçemem diyor. Bir tanesi ilk Akhisar maçında. Zaten Çin'den gelmiştim, kondisyonum iyi değildi. Hoca bana sordu ne durumdasın diye. Ben de yani 20 dakika oynarım dedim diyor. Ama aynı da öyle oldu. Çıktım, golü attım, kazandık. Onu hiçbir zaman unutamayacağım diyor yani o anı. O gün çok duygusal bir anı diyor ve tabii ki ikincisi de hepimizin hatırladığı Real Madrid maçı.
Yani o an hayatımda böyle bir hiç stadyum atmosferi hatırlamıyorum yani. Orası patlayacak gibiydi diyor golden sonra. Zaten müthiş yani o topukla atılan bir gol aklımızdan çıkmayan. O topukla attığı golden önce de bir golü de Offside. sayılmamıştı offside'dan. Bu konuyu Mourinho'yla hiç konuştu mu? Mourinho çünkü çok korkmuştum açıklaması yapmıştı. Evet. Hiç konuştular mı? I was asking Mourinho after the match, said that he was actually scared. And you know there was one other goal that you scored, but it was offside. Yeah. Did you guys have a conversation with Mourinho about that and how was he really Yeah. scared? When I went back to Chelsea, we spoke again about that game, and he said, "Thank God it was offside, because if this is a goal, we are done. We are done." And tactically, that's that's why he's one of the best. He saw that Ronaldo was not defending on the left with Eboué, so he changed. He put Benzema on the left to track, and he put Ronaldo, and that's how Ronaldo scored the last goal. Evet. Yani Mourinho da tabii taktik açıdan önemli bir hoca diyor. Onunla da konuştuk. Yani demiş ki hakikaten o gol olsaydı biz bunu kaybederdik. Ama orada değişikliği de iyi yaptı Mourinho diyor o aşamada. Yani Ronaldo'nun defansa fazla yardımcı olmanını görerek Benzema'yı sol kanada alıp orada daha ileri geri onu da Ronaldo'ya yol açtığından bahsediyor ve golü attıklarından bahsediyor. Ama yani Mourinho da o gol offside sayılmasaymış kaybedeceklerini düşünüyormuş. Peki şu anda İstanbul'da ve İstanbul'da özlediği en büyük şey ne var ya da en çok sevdiği ne vardı? Tekrar buraya geldi. Neler söyler bununla ilgili? You're in Istanbul right now. What were some of the things that you missed most about the city? It's difficult to say only one thing. You know this? Bosphorus. Bosphorus, man. This view every day is, you go to train with a smile. One thing I don't miss is the traffic. But really, even the airport, like for me it's little things, but even the airport for me it meant something to me. Is it the welcome feeling? Yeah, the welcome feeling. You go there and it's and the people. Yemekleri özlemiş mesela. What about the food? No, the food. I don't miss the food, man. 2 days here and my stomach Biraz is. fazla besledim mi ondan? I don't miss the food. His mom killed us. She cooked for 10 days, and we're 5 to eat in 1 hour for 10 days. Evet, annem yemekler yaptı evde. Onları diyor artık o yemekten biraz şişmanlayabilirim diyor. Ama Boğaz'ı çok özlediğinden bahsetti. Havaalanını bile özlediğinden yani oradaki. Ve son havaalanının kapandığı gün geldi buraya artık. O da ayrı bir anı olarak onda kalır. Peki taraftara buradan mesajı var mı sarı kırmızı taraftarlara? What's a message for you for the fans of Galatasaray? I was so happy to be back and to share this moment with them, and I'm really happy that we signed that partnership deal with Galatasaray. So I get to be closer to the team that I love, and that he loves too. And once again, I want to tell them that this is one of the biggest clubs in the world, and you see Galatasaray fans everywhere, and this is one of them. And if it wasn't for him, I wouldn't be in Phoenix. If it wasn't for his love for Galatasaray and all the big games that we played together, that I played, maybe he wouldn't have come to me and the same way. So you have to remember that what Galatasaray is now is nothing to what it will be in few years. Yani benim Galatasaray'a olan aşkım olmasa belki de bu birliktelik yani bu aşamada da olmayacaktı diyor. Galatasaray önümüzdeki yıllarda zaten dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi ama olduğu yerden çok daha iyi olacağını düşündüğünü söylüyor. Ve tabii taraftar daha evvel de söylediğimiz gibi çok özlediğinden bahsediyor. Peki şimdi Berke Bey, tabii Galatasaray'dan sonra kariyer planlamasında Amerika vardı. Evet. Ve Phoenix Rising kulübüne geldi. Evet. Bu geliş süreci nasıl oldu? Bunu da sizden dinleyebilir miyiz acaba? You went to United States and Canada first and then to Phoenix. How that happened? So, you want to say something that Anlatsın I... diyor değil mi? After Montreal, I was thinking about
stopping playing, retiring, and but during those last few months, our friend introduced us, and we kept texting. He was sending me some messages sometimes, you know, and to finally come to a situation where he asked me if I could help him to win a trophy. He sent me a picture, and I'm like, how do you want me to help you, man? You know, and then like a month later, he told me, look, come to Phoenix, please. I want you to come and see if it's something that could be a challenge for you, something that you would like to do, a good project. And I really enjoyed that, the fact that he's passionate for football. He bought the team, and trust me, like, how many fans were going to the games before? Like, not even 100, not even 100. And now we were champion of the Western Conference in front of 7,000 fans, and it's growing, and I'm really proud of this team, and I'm really proud to be part of his project, of his vision. Ben Montreal'de kariyerimi bitirirken aslında futbolu bırakmayı bile düşünüyordum dedi. Ama bizim bir ortak arkadaşımız var, Ömer Sülyak. Onunla vasıtasıyla biz onunla telefonda konuşmaya başladık ve bir gün ben ona bizim Kulüpler Birliği toplantısında geçen senenin kupası vardı. Onun fotoğrafını çekip yolladım. Bana yardımcı olabilir misin diye öyle bir soru işareti bıraktım. Oradan evet. Nasıl yardımcı olabilirim dedi. Yani dedim ben sana bir bilet yollayayım, konuşuruz. Gel bir Phoenix'e bak. Burada ne oluyor? Ama yani Phoenix Rising organizasyonunun bir ortağı, parçası, orada futbolu bırakmış olmaktan çok gurur duyduğundan bahsetti. Çünkü biz kulübü satın almadan yaklaşık yani yeni başlamış ve 100-200 kişiye oynayan çok ufak bir kulübün, yani Batı yakası şampiyonu olup ufak da olsa 8.000 kişilik stadını bütün sezon full oynayıp şu anda da büyütüyoruz zaten stadımızı da. Ondan sonra da bir 30.000 kişilik bir stat projemiz var. Onu da yapıyoruz. Yani böyle bir organizasyonun parçası olmaktan çok gurur duyduğundan bahsettim. Kupa da kazandı. Kupa da kazandı, evet. He's saying you won a cup, you know, you have. I was gonna say, I was waiting for you to finish. I was gonna say that I would never forget him, because the last trophy that I won was with him. So I can never forget him. Belki hayatım boyunca unutmam çünkü son kazandığım kupa onunla oldu diyor. And the way we won it, you know, in Orange County, Yes. In front of all our fans, we were playing away, and our fans were Dominant. dominant, and it shows how the club improved and progressed in 2 years. Yani öyle bir atmosfer vardı ki deplasmanda kazandık kupayı diyor. Ve bizim taraftarlarımız çok daha büyük bir atmosferle onu stada getirdiler. O da zaten kulübün ne kadar ilerlediğinin bir barometresi, Peki ölçüsü. tekrar Phoenix Rising kulübüne dönecek olursak, Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'le bir araya geldiniz, toplantılar yaptınız ve işbirliğine imza attınız kulüpler arasında. Bunu biraz açabilir miyiz? Nasıl bir işbirliği olacak bu? Yani burada bu vesileyle önce Mustafa Cengiz Başkan'a ve ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu işbirliği çok önemli bir işbirliği bir düşündüğünüz zaman. Yani sportif açıdan önemli, ticari açıdan önemli, proje açısından önemli. Sportif açıdan baktığınız zaman Galatasaray markasını belki kendi futbol okullarımıza da sokma ihtimalimiz olabilir. O kafa yapısı bence çok önemli. Bizim o konuda faydamız olabilir kulübe. Bunun haricinde bir de ticari şey var. Yani biz de kulübümüze, Galatasaray'a bir gelir sağlayabilirsek, Amerika önemli bir tüketici marketi. Biliyorsunuz önemli kulüpler bunun, yani Barcelona'sı var, Juventus'u var, Real Madrid'i var, Manchester United'i var. Hepsi gelip Amerika'da kamp yapıyorlar. Yani bir Galatasaray dünya markası. Ama Didier'in de biraz evvel söylediği gibi yani çok daha da ileriye gidebilecek potansiyeli var. Neden olmasın, Galatasaray'ımızı ağırlayalım, hazırlık maçları yapalım.
Peki bu sezon sonu Amerika'da herhangi bir turnuva veya kamp bu tarz şeyler konuşuldu Bunlar mu? konuşulacak. Yani konuşmaya başlayacağız. Biz Galatasaray'a uyacağız. Yani onların isteği doğrultusunda biz her zaman hazırız. Peki. Size çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Didier'e ederim. çok teşekkür ediyorum. Onu tekrar Türkiye'de görmek gerçekten çok mutlu olduk. Such a pleasure to have you in Turkey. Galatasaray'ın ve dünya futbol tarihinin unutulmaz ismi Didier Drogba ile birlikteydik. Kendisi tüm sorularımıza tüm iştenliğiyle cevap verdi. Tekrar kendisine buradan teşekkür ediyoruz.